İslam ve Türk devlet anlayışında bir siyasetname geleneği vardır. Biz bugün bu gelenekten ve bu geleneğin en önemli örneği olarak kabul edilen Nizamül Mülk'ün Siyasetname isimli eserinden bahsetmek istiyoruz. Önce siyasetname nedir, nasıl tarif edilmektedir bunu açıklamaya çalışalım. Siyasetname devlet adamlarına siyaset sanatı hakkında bilgi vermek, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair tavsiyelerde bulunmak amacıyla yazılmış olan kitap veya bu kitapların oluşturduğu tür olarak tarif edilir. Siyasetnamelerde devlet yönetiminin temel ilkeleri, devlet başkanında bulunması gereken başlıca özellikler, yönetimde dikkat edilmesi veya kaçınılması gereken hususlar bulunur. Bunun yanında bu eserlerde bürokrasinin görevlerine de yer verilir. Devlet görevlilerinin tayin ve denetimleri, Beytülmal idaresi, devletler arası ilişkilerde uyulması gereken kurallar, hükümdarın Allah'a ve halka karşı sorumlulukları, devletin ayakta kalmasının temel şartları gibi konularda yer alır. Konuların işlenişinde teorik yaklaşımın yanı sıra pratik hayata yönelik hususlara da ağırlık verilir. Ayetler, hadisler ve hikmetli sözler, meşhur hükümdarların, halife ve sultanların söz ve davranışlarından örnekler verilerek yöneticilere tavsiyelerde bulunulur. Büyük Selçuklular döneminin en meşhur siyasetnamesi, ünlü vezir Nizamül Mülk'ün Siyasetname isimli eseridir. Bu eserde devlet kurumlarının teşekkülü, işleyişi, aksayan tarafları, alınacak tedbirler, kurumlara işlerlik kazandırmak için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgiler verilir. Selçuklu Sultanı Melikşah, vezirlerden, alimlerden ve bürokratlardan ülkeyi en iyi şekilde yönetebilmek, din ve dünya işlerinde gerekli tedbirleri almak için kendi hayat düsturlarını, siyasi, dini ve içtimai davranışlarını ayarlayabileceği bir kitap yazmalarını ister. Bu isteğini şu tarihi sözlerle ferman buyurur. Her biriniz memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Dergah, divan ve sarayımızda yerine getirilmesi gerekirken ihmal edilen durumları gözden geçiriniz. Ayrıca evvelki padişahların icra ettikleri, bizim de yapmamız lazım geldiği halde icrasından geri kaldığımız durumlar nelerdir? Bunları bulunuz ve ortaya çıkarınız. Üzerlerinde fikirler eyleyelim. Bu fikirleri hayata geçirelim de din ve dünya işlerimiz yolunca, yordamınca devam etsin. Gerek Selçukluların, gerek başka padişahların töre ve adetleri üzerinde değerlendirmeler yapıp, bu değerlendirmeleri açık ve seçik olarak bize takdim ediniz. Bize arzı yapılan bu çalışmalardan makul olanını hayata geçirelim ki her bir iş Kur'an'ınca yapılsın. Ardından işlerimizi Mevla'ya ısmarlayalım. İlahi gazaba uğramamak için memlekette hakkıyla yapılan yahut fesada bulaşmış her ne var ise haberdar olalım. Zira Allahü Teala bu memleketi bize ihsan buyurmuştur. Allahü Teala bizden dünya nimetlerini esirgememiştir. Bundan ötürüdür ki memleket dahilinde bundan böyle Hak Teala'nın şeriat ve emirlerine muhalif veyahut mugayir bir iş ne olmalı ne süregelmelidir. Siyasetnamenin yazılmasını sağlayan ferman budur. Melikşah'ın bu fermanı ve böyle bir eserin yazılmasını istemesi, onun kudretli bir hükümdar vasıfları taşıdığı şeklinde değerlendirilmektedir. Çünkü Melikşah kendisine kasideler, metiyeler, övgüler düzülmesini beklemek yerine yüzyılları etkileyecek tesire sahip bir ferman ve emir vermiştir. Ayrıca Melikşah'ın böyle bir emri veya fermanı olmasaydı, siyasetname gibi bir eserin yazılıp yazılmayacağı konusu da sorulan sorulardan birisidir. Siyasetname kitabının yazılmasına vesile olan Melikşah'ın bu fermanı ve neticesinde Siyasetname isimli bu ölümsüz eserin ortaya çıkması, Melikşah'ın hükümdarlığı boyunca yaptığı en şahane icraatlardan birisi olarak kabul edilmektedir.
İşte bu ferman üzerine Nizamülmülk Siyasetname isimli eserini kaleme almıştır. 51 fasıldan oluşan eser, siyasetname türünün en güzel örneklerinden birisidir. Eserin fasıllarının çoğunun başında Nizamülmülk, meseleyi önce kendi içinde tartışmış, daha sonra tezini, görüşünü, savunduğu fikri destekleyecek kısa bir hikaye, rivayetler, hadisler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, geçmiş büyüklerden sözler koymuştur. Siyasetname kitabı Nizamülmülk'ün devlet idaresiyle ilgili bütün tecrübelerini ortaya koyduğu bir tür hatırat kitabıdır. Nizamülmülk kitabını şu sözlerle tarif eder: Siyasetname hem nasihat, hem hikmet, hem destan, hem Kur'an tefsiri, hem peygamber sözleri, peygamberler kıssası, hem geçmiş adil padişahların maceralarıdır. Bizden evvelkilerden haber verirken kalanlardan meyveler devşirir. Uzun olmasına uzun, lakin özlüdür ve adil hükümdarlara yaraşır şekilde yazılmıştır. Siyasetnamede üzerinde önemli bir şekilde durulan hususlardan birisi, Müslüman olmayan unsurların devlet yönetiminden uzak tutulması meselesidir. Bu konuda özellikle Rafizi ve Batinilere dikkat çekilir. Büyük vezire göre bu meselede dönemin hükümdarı emniyet içinde hüküm sürmek istiyorsa memleketi bunlardan temizlemeli ve bunların kökünü kazımalıdır. Bu hükümdarın boynunun borcudur. Bunun yanında devlet idaresinde Yahudilere, Hristiyanlara ve Mecusilere görev vermeyi de abesle iştigal etmek olarak görür. Askeri teşkilatlanma konusunda ordunun çeşitli kavimlerden oluşması gerektiği üzerinde durur. Ordunun tek bir ırktan meydana gelmesinin tehlikeler doğuracağını söyler. Orduda her soydan asker bulunması için gayret gösterilmesini tavsiye eder. İstihbarat meselesi de siyasetnamenin üzerinde durduğu önemli bir konudur. İstihbarat teşkilatının kurulması ve bu teşkilata devamlı bir şekilde takviye yapılmasının gerekliliğine işaret eden Nizamülmülk'e göre istihbarat meselesinde hiçbir surette gizli saklı kalmamalıdır. Meydana gelen veya iyice ortaya çıkan bir meseleye anında müdahale etmek için kulaklarına çalınan her şeyi padişaha ulaştıracak, tacir, seyyah, sufi, yoksul, sakatatçı kılığında dört bir yana casuslar salınmalıdır. Nizamülmülk eserinde hükümdarın hangi vasıflara sahip olması gerektiği hususuna da eğilmiştir. Ona göre hükümdar cihan denilen ailenin reisidir. Hükümdar dünya işlerinden ve cihan ailesinin kamu düzeninden sorumludur. Fitne ve kargaşa onun sayesinde bastırılır. Hükümdarın adaleti sayesinde insanlar hoşça vakit geçirirler, kendilerini güvende hissederler. Bu yüzden insanlar hükümdara gönülden sevgi ve saygı beslerler. Hükümdar bayındırlık işlerine önem verir. Ziraatle ilgili olarak su kanalları açar. Yerleşim yerlerini düzenler, yeni şehirler kurar. Surları yükseltir, ana ve işlek yollarda konaklar inşa eder. İlim talipleri için medreselerin inşa edilmesini buyurur. Böylece hükümdar bu kubbede hoş bir sada bırakır. Kazandığı duaların sevabına da diğer cihanda kavuşur. Hükümdar entelektüel birikime de sahip olmalı, ilmiyle insanların yolunu aydınlatmalıdır. Siyasetnamede adalet konusu kitaba hakim olan ana temadır. Bir hükümdarın hükümdarlığının meşruiyetini ve devamlılığını temin eden yegane kıstas, adalet olarak tarif edilmiştir eserde. Güzel zamanlar adil hükümdarın hüküm sürdüğü zamanlar olarak belirtilir. Adaleti eserinde olmazsa olmaz bir şart olarak sunan Nizamülmülk, bir memleket küfür ile belki payidar olur ama zulüm ile payidar kalamaz sözüyle adaletin devlet yönetiminde vazgeçilmez olduğu fikrini kuvvetlendirmeye çalışır. Siyasetname kitabı, devlet idaresinde, siyaset konusunda teoriden ziyade tatbik edilmesi mümkün olan hadiseler üzerinde durulan bir eser olarak nitelendirilmektedir. Nizamülmülk devlet idaresiyle ilgili bütün tecrübesini eserine yansıtmıştır.
Bu videomuzda çağlara tesir etmiş siyasetname türünün en güzel örneği olarak kabul edilen Nizamül Mülk'ün Siyasetname kitabını tanıtmaya çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.